Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz tığ işi çiçek desenli lastik toka yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Lastik toka desenlerinde istediğiniz renk kombinelerini uyarlayabilirsiniz. Tokanın yapılışı için farklı boyutlarda bir adet lastiğe ihtiyacımız olacak. 5 kattan oluşan %50 koton, %50 akrilik, orta kalınlıkta ip kullanacağım. Tığ numarası olarak ise 2,20 mm ile tokaları öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden tokanın yapılışına başlayalım. İpi herhangi bir parmağımızın etrafında 9 tur attırarak halka oluşturalım. Dokuz tura attırdıktan sonra bu halkanın içerisinden tığı geçirerek ipi yukarıya doğru çekelim ve bir zincir yaparak ipi buraya sabitleyelim. Oluşturmuş olduğumuz bu halkanın içerisine 22 tane sık iğne yapalım. ...22 sık iğneyi yaptıktan sonra ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir ve bu halkanın içerisinden 6 kez ilmek yükselterek fıstık yapalım. Fıstığı kapattıktan sonra 3 zincir, fıstığın tepesine sık iğne, 3 zincir, fıstığın tepesine ikinci sık iğne, 3 zincir, fıstığın tepesine tekrar sık iğne yapalım. 2 zincir ve halkanın içerisinden tekrar 6 kez ilmek yükselterek fıstık yapalım. Fıstığın tepesine 3 tane 3 zincir ve sık iğne yapalım. İki zincir. Aynı işlemleri tekrar ederek halkanın içerisine toplam 8 tane fıstık yapalım arkadaşlar. Toplam 8 kez aynı işlemleri tekrar ederek çiçek desenini oluşturduk arkadaşlar. Ve son desenden sonra 2 zincir yapalım. İlk yapmış olduğumuz fıstık ile yukarıdaki sık iğne bölümünün ortasından kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyelim.
Ben şimdi çiçeğin ortasına inci yapıştıracağım arkadaşlar. İsterseniz farklı süsleme aparatları da yapıştırabilirsiniz. Ya da sık iğneden oluşan yuvarlak bir halka yaparak bu orta noktaya farklı bir renk ile de yapıştırma işlemini yapabilirsiniz. Şimdi çiçeğin arkasına yine yapıştırıcı sürerek buradaki lastiğin üzerine yapıştıralım. Evet, lastiği de çiçeğe bu şekilde yapıştırdık ve tokanın tüm yapılış aşamalarını da tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.